Yunuseli Havalimanı'ndan hepinize merhabalar. Bugün çok ilginç bir drag yarışıyla birlikteyiz. Bu seferki araçlar Citroen C5 Aircross'lar. Ben benzinli olandayım. Onur dizel olanda. Benim aracımda 1,5 litre hacimli turbo dizel motor kullanılıyor. Onunkinde 1,6 litre hacimli turbo benzinli motor var. Her ikimizde de 8 ileri vitesli tam otomatik şanzımanlar, 1 adet spor tuşu ve çekiş kontrol sistemimiz var. Grip Control isimli. Aslında ilginç bir karşılaşma olacak. Çünkü daha fazla güç burada, daha fazla tork orada. Benim aracım daha önce de dediğim gibi 130 beygir gücünde, Şafak'ınki 180 beygir gücünde, 50 beygir farkı var. Yalnız torklarda da benim 50 Nm üstünlüğüm var. 300 Nm'ye 250 Nm. Ağırlıklar çok ilginç. Citroen aynı olduklarını söylüyor. Ağırlıklar aynı, şanzımanlar aynı, çekiş düzeni aynı. İki araçta da grip kontrol var. Yani 4 çeker taklidi yapan bir sistem ama önden çekişli bu otomobiller. Bakalım hangi araç kazanacak bilmiyorum. Sizin şu anda yorumlarınızı merak ediyorum. Şu anda durdurun videoyu, aşağıya yorum yazın. Bakalım hangimiz kazanacağız bunu. Sıfır yüzde bu arkadaş 8.2 saniye, Onurcuğum 10.6 saniye. Ağırlıklar eşit, torklar farklı, güçler farklı. Bakalım benzin mi daha iyi, dizel mi daha iyi? Daha az yakan o, orası kesin. Ama ben bu mücadelede fişi çekeceğim diye düşünüyorum. İlk olarak 1000 metrelik drağımızı yapacağız. Sonrasında 400-1000 metre rolling, ardından fren testi. Bakalım bu üç mücadelede kazanan kim olacak? Evet, 50 beygir mi, 50 Nm mi? Çok güzel kalktık. Yüksek torkun güzelliği ama yüksek güç aldı götürüyor. Evet, tork belki başta ama sonra güç. Çok rezil bir durum. Çok rezil bir durum. Ah, Her saniye bir 3-4 metre açıyor. dizel çekiş avantajını başta çok rahat götürdü. Ama sonra ne oldu? Daha uzun devir çeviren motor. Aynı viteste çok daha uzun süre geçirdi. Ben 170'i görürken Ne yapalım, biz de böyle takılıyoruz işte. Onur daha çizgiyi yeni geçti. Her zaman tork o kadar önemli olmuyormuş. Ama ikisinin de aslında kararını vermek zor. Benzer motorlu araçlarda tork farkı yaratan şey güçten ziyade. Burada böyle oldu. Ne oldu yahu? Demek ki teknik veriler haklıymış. Onur, Abo! Bir saniye için yarışı sen kazandın. Vallahi ne oldu anlamadım ya. Yüzüme bir soğuk su çarpmak istiyorum resmen. Tam çekiş mi, güç mü sorusu. Çekiş başta bir aldı. İlk bir saniye öndeydin. Ondan sonra bu uçtu ya. Fark ettim. Hadi ikinci yarışta görüşürüz. Şimdi sıra rolling'de. Rolling'de bir avantajımız olabilir. Ne yapacağız bu rolling'de? 60 km/saate sabitleyeceğiz süratimizi. 400 metreye gelince kökleyeceğiz. İkimizde de aynı şanzımanlar var ama bende 50 Nm daha yüksek tork değeri var. Bakalım ne olacak? Kalkışta da çekişin avantajı vardı. Burada da olacaktır muhtemelen. Ama ben yine kazanacağımı düşünüyorum. Yani yine alır gibime geliyor benzinli ama yani biraz daha başa baş gidebiliriz gibi bir umudum var. Umut yiğidin kamçısıdır arkadaşlar. rolling için hazır. Dalga geçiyorlar benimle.
Şanzımanlar aynı. Bakalım güç mü, tork mu, dizel mi, benzin mi? Bir kez daha. Kök dedik. Aynı zamanda vites düşürdük. Yine aldı götürüyor. Böyle şahlandı resmen benzinli araç ya. Ne oluyor kardeşim? Uzun vites aralıkları, yüksek kırmızı çizgi. İşte fark burada. Yine aynı farklı alıp götürüyor. Ben boşuna demiyorum benzinli tercih edin diye. Benzin, dizel, çekiş, tork hiçbiri önemli değil. Çok rahat kazanıyorum. Onur, tebrik ederim. Bu sefer 3 saniye ortak oldun yarışa. Evet, ben de fark ettim ya. Abi sanırım fark şeyden geliyor. Benim kırmızı çizginin çok daha yukarıda olmasından. Güç iyidir torktan. Ama torkun da iyi olduğu zamanlar oluyordu ya. Güçler eşit olursa evet olur. Özür dilerim aradaki 50 beygir fark için. C5 Aircross'un benzinli versiyonu dizeli ciddi şekilde geride bıraktı bu sefer de. Evet, şimdi sıra geldi fren testine. Performans verilerinde teknik verilerin doğru olduğunu gördük. Bakalım ağırlık verilerinde de teknik veriler doğru mu? Çünkü her iki aracın da aynı ağırlıkta olduğunu söylüyor bu veriler. Şu anda jantlarımız ve lastiklerimiz bile aynı. Dolayısıyla reaksiyon sürelerimize, reaksiyon zamanlarımıza bakacak sonuç büyük ihtimalle. Onun için kafa kafaya bitirebiliriz. 1000 metre kukası ve onun 2 santiperperik gerisine konulan 2 kuka daha var. Onlar arasında 130 km/saat sabit hızla girip kazık fren yapacağız. Hangi araç daha iyi duracak? Teknik verilere bakarsak ikimizin de aynı yerde durmamız gerekiyor. Çünkü frenler aynı, jantlar aynı. Hatta bu araçlarda lastikler de aynı marka. Yaklaşık aynı yolu yapmışlar. İkisi de böyle 8000 kilometre civarlarında. Evet, güç tork artık hikaye. Ağırlık ve frenlere bakıyor. Yine aldı götürdü ya. Aa, Aa! ilginç. Ben biraz daha kısa mesafede durdum. İşte refleks budur arkadaşlar. Dizel helal olsun. Onur, Ama tabii teknik olarak bakarsanız aynı mesafede durmamız gerekiyordu. Onur. Berabere kaldık diyebiliriz ama demeyeceğim. 2-1. Ha. Cevap ver Onur. Evet, işte ilginç bir durağımızın daha sonuna geldik. Onur yine beni duymuyor. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlarınızı alalım ve soruyorum size. Hangisini tercih ederdiniz? Dizel araç mı? Benzinli araç mı? Yorumlarda bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan da Facebook, Twitter, Instagram bizi takip ederseniz seviniriz. Diyelim ve bir başka drag videosunda ya da diğer içeriklerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi sürüşler. Bay bay.